Dünya tarihi boyunca doğa, insana hem hayat verdi, hem de onu bir anda yok etmenin eşiğine getirdi. Bazen bir deprem, tek bir şehri değil, yüz binlerce insanı tarihten siliverdi. Bazen bir yanardağ, gökyüzünü kapatıp tüm dünyayı kıtlığa sürükledi. Ve bazen de bir tsunami, kıtaları aşarak milyonların hayatını altüst etti. Bu videoda insanlık tarihini derinden sarsan en büyük doğal afetleri keşfedeceğiz. Hangi felaket milyonları öldürdü? Hangi patlama medeniyetleri yok etti? Ve bugün hala benzeri bir felaketin yaşanması mümkün mü? Hadi başlayalım. Yaklaşık 500 yıl önce Çin'in Shanxi eyaletinde insanlık tarihinin kaydedilen en ölümcül depremi meydana geldi. Tarihi kaynaklar sabahın erken saatlerinde ansızın yerin sarsıldığını, evlerin çatırdayarak yıkıldığını ve insanların kaçacak yer bulamadan enkaz altında kaldığını anlatıyor. O zamanlar şehirler modern binalardan çok toprak ve taşla yapılmış evlerden oluşuyordu. Birçoğu mağara gibi oyulmuş evlerde yaşıyordu. Maalesef bu yapılar deprem sırasında çökerek felaketin boyutunu arttırdı. Kayıtlara göre yaklaşık 830 bin insan hayatını kaybetti. Bu deprem sadece büyük bir yıkım değildi. Aynı zamanda bölgenin sosyoekonomik yapısını da alt üst etti. Tarım alanları tahrip oldu, köyler yok oldu ve halk uzun süre toparlanamadı. Tarihçiler bu felaketi Çin tarihinin dönüm noktalarından biri olarak tanımlıyor. Çünkü felaketin yarattığı boşluk ve kaos, bölgedeki politik ve sosyal düzeni bile etkiledi. Şimdi, tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan bu yıkımın ardından, insanlık bir sonraki büyük felaketle yüzleşmeye hazır mıydı? Gelin, bir sonraki afetle devam edelim. 1815 yılında Endonezya'da Tambora Yanardağ tarih sahnesinde büyük bir felaket bıraktı. Kaynaklar gökyüzünün küllerle kaplandığını, güneşin aylar boyunca soluk bir ışıkla göründüğünü anlatıyor. Patlama o kadar şiddetliydi ki atmosferi saracak kadar kül fırlattı ve küresel iklimi değiştirdi. Bu patlama sadece çevresini etkilemekle kalmadı. 1816 yılı yazsız yıl olarak tarihe geçti. Kuzey yarımkürede sıcaklık düştü, mahsuller büyük ölçüde yok oldu, kıtlık ve göçler yaşandı. İnsanlar yiyecek bulmakta zorlandı, toplumsal huzursuzluklar arttı. Hatta bazı tarihçiler, Mary Shelley'nin Frankenstein romanının bu karanlık ve kasvetli havadan ilham aldığını söylüyor. Tambora, sadece bir yanardağ patlaması değil, tarihin akışını değiştiren küresel bir felaket olarak hafızalara kazındı. Tambora'nın yarattığı küresel etki üzerinden henüz yüzyıllar geçmemişti ki, 1883 yılında Endonezya'da başka bir yanardağ tarih sahnesini sarstı. Krakatoa. Tarih kayıtları, patlamanın sesinin 4800 kilometre uzaktan duyulduğunu ve devasa tsunamilerin kıyıları vurarak on binlerce insanın hayatını bir anda değiştirdiğini aktarıyor. Atmosfere yayılan kül ve gazlar, gökyüzünü aylar boyunca kırmızı ve turuncu renklere boyadı. Bu renk cümbüşü, dönemin sanatçılarına ilham verdi ve felaketin etkisi uzun süre hafızalardan silinmedi. Krakatoa, insanlığın modern çağdaki en dramatik doğal felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti ve bize doğanın gücünü bir kez daha hatırlattı. Krakatoa'nın yarattığı yıkımın üzerinden onlarca yıl geçmişti. Fakat doğa hala insanlığın sınırlarını test ediyordu. 1931 yılında Çin'de Sarı Nehir'in suları tarih sahnesini bir kez daha sarstı. Tarih kayıtları nehrin taşmasıyla yüz binlerce kilometre karelik alanın sular altında kaldığını anlatıyor. Şehirler ve köyler yok oldu. Milyonlarca insan evsiz kaldı. Sel felaketine bağlı açlık ve hastalıklar ölü sayısını korkunç boyutlara taşıdı. Bazı kaynaklar ölü sayısını 1 ila 4 milyon arasında veriyor. Bu taşkınlar sadece Çin'in tarım ve yerleşim düzenini değil, aynı zamanda bölgenin sosyal ve ekonomik yapısını da derinden etkiledi. Sarı Nehir, insanlığa doğanın gücünü bir kez daha hatırlattı
ve tarihin en ölümcül doğal afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem sadece yerin derinliklerinde bir titreşim yaratmakla kalmadı, ardında milyonlarca insanın hayatını değiştirecek bir felaket bıraktı. Deprem sonrası oluşan dev tsunamiler kıyıları aşarak 14 farklı ülkeyi vurdu. Endonezya, Tayland, Sri Lanka, Hindistan. Sahiller saniyeler içinde sular altında kaldı. Tarih kayıtları ve görgü tanıklarının anlatımları, insanların kaçmaya çalışırken suların içinde sürüklendiğini ve şehirlerin yok olduğunu aktarıyor. Felaketin boyutları korkunçtu. Yaklaşık 230 bin insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evsiz kaldı ve altyapı büyük ölçüde tahrip oldu. Modern iletişim ve yardım olanaklarına rağmen doğa hala insanı alt edebiliyordu. Bu olay, insanlığın modern çağda bile doğanın gücüne karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösteren en çarpıcı örneklerden biri oldu. Peki, tüm bu felaketleri gördükten sonra insanlık gelecekteki dev felaketlere hazır mı? İşte tam da bunu düşündürecek bir olayla devam ediyoruz. Dünya modern çağda da sarsılmaya devam ediyordu. 12 Ocak 2010'da Haiti'de meydana gelen 7,0 büyüklüğündeki deprem, küçük bir ülkeyi kısa sürede trajedinin merkezine dönüştürdü. Kaynaklar, başkent Port-au-Prince'in neredeyse tamamen yerle bir olduğunu ve binlerce insanın enkaz altında kaldığını anlatıyor. Altyapı eksikliği ve yoğun nüfus, felaketin boyutunu artırdı. Ölü sayısı 220 binin üzerinde olarak kaydedildi. Bu deprem, modern dünyanın doğa karşısında ne kadar savunmasız olduğunu bir kez daha gösterdi. Ve son olarak, doğa bize hala hatırlatıyor. Tarih, sadece geçmişte yaşanan felaketlerle dolu değil, bugün de sınırlarımızı test ediyor. 6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneyinde Kahramanmaraş merkezli güçlü depremler zinciri meydana geldi ve milyonlarca insanın hayatını bir anda değiştirdi. Kaynaklar, yerleşim alanlarının büyük kısmının yıkıldığını, binlerce kişinin enkaz altında kaldığını ve bölgenin altyapısının felç olduğunu gösteriyor. Felaketin boyutu sadece fiziksel yıkımla sınırlı kalmadı. Aileler parçalandı, toplumsal düzen alt-üst oldu ve milyonlarca insan zorunlu olarak göç etmek zorunda kaldı. Bu deprem, modern teknolojilere ve erken uyarı sistemlerine rağmen doğanın hala ne kadar güçlü ve öngörülemez olduğunu gösterdi. İnsanlık olarak ne kadar hazırlıklı olursak olalım, doğa kendi zamanında, kendi kurallarıyla hala hakimiyetini sürdürüyor. Tarih boyunca deprem, sel, tsunami ve yanardağ patlamaları sadece şehirleri yıkmakla kalmadı, medeniyetlerin seyrini değiştirdi, milyonlarca hayatı altüst etti. Şensi'den Kahramanmaraş'a, Tambora'dan Krakatoa'ya kadar her felaket bize doğanın gücünü ve insanın savunmasızlığını hatırlattı. Bugün modern teknolojiye ve erken uyarı sistemlerine sahip olsak da doğa hala kendi kurallarını dayatıyor. Geçmişin felaketleri bize ders veriyor. Hazırlıklı olmak, dayanışmayı güçlendirmek ve doğal afetlerin büyüklüğünü anlamak insanlığın en büyük güvence yollarından biri. Dünya bize hem hayat veriyor hem de her an sınavını hatırlatıyor. Peki, bir sonraki büyük felaket geldiğinde insanlık hazır olacak mı? Bu sorunun cevabı belki de hepimizde saklı. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bilimle kalın,